Evet dostlar, hobidaşlarım, balıksever kardeşlerim. Hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler. Yeni bir deneyim videosuyla yine karşınızdayız. Belki pahalı bir deneyim olacak ama deneyeceğiz dostlar. Ne gelir ki elden? Yalan bu dünya. Daha önce ne yapmıştık? B175M Airmar'ın 1 kW çörp aynasını almıştık. Tanıtımını yapmıştık. Kısa bir tanıtım oldu ama almak isteyenlere faydalı olacaktır. Bu videoda ne yapıyoruz dostlar? Malum bildiğiniz gibi Garmin ucu var. Garmin ucunu Furuno'ya çevireceğiz. Biliyorsunuz bizde Furuno 1971 F var. Ne yapacağız? Burada bakın bize bir uyarı vermiş. Demiş ki sakın demiş aynanın kablosunu kesmeyin. Biz bu videoda dostlar sizin için aynanın kablosunu keseceğiz. Ve ne aldık? Onu da aktaracağım sizlere. Furuno için soket aldık. Bu kabloyu kestikten sonra Furuno soket uygulamasını yine bu videoda ne yapacağız? Sizlerle paylaşacağız. Hadi şimdi gelin 25 santim bir ölçelim ve kablomuzu bize kesmeyin dediler ama onlar ne demek istiyor biliyor musunuz normalde? 30 santim mi kessek? Hadi şuradan 30 santim keselim. Alete takılıyken sakın kesmeyin demeye getiriyorlar. Şu 30 santimden ne yapalım? Biz kablomuzu keselim. Eğer bu ayna Furuno'ya bağlı olsaydı, Garmin'e bağlı olsaydı ve şase yaptırsaydık, kısa devre yaptırsaydık ne olacaktı? Hem aynaya hem de Furuno'ya zararı olacaktı. Evet 30'u bıraktım. Hadi 2 de benden olsun. Dostlar gidiyor. 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 Ve zor gidiyor. Ve gitti. Evet. Garmin ucu ne yaptık? Arkadaştan ayırdık ve karşımızda şu an Airmar'ımızın B175M'imizin kabloları duruyor. Zoomlayacağız, yakınlaşacağız. Hangi renk, hangi pine girecek hep beraber paylaşacağız dostlar. Teşekkür edeceğimiz firmalar var. Onlara da teşekkürümüzü edeceğiz. Hadi gelin şimdi ne yapalım? Açalım. Bir kablolara bakalım şöyle. Makaron kullanacağız. Birbirlerine değmemesi gerekiyor. Su almaması gerekiyor. Zaten ayna aşağıda ama biliyorsunuz Furuno yukarıda. Su alacağını sanmıyorum. Soket de fena değil. Hadi sizi bekletmeyeyim. Uygulamaya geçelim. İzlemeye devam. Öncelikle şunu belirteyim. Kablonun oldukça sağlam bir yapısı var dostlar. Bilginiz olsun. Ben şimdi bir kılavuzluk etmek açısından renklere takıldım. Renklere bakıyorum. Çok açmadım. Soketi ölçeceğim. Ne yapacağım? Ona göre açacağım. Soketi de şu şekilde size aktarayım. Evet. Soketin contası bile var. Çok pahalı ürünler dostlar. Enteresandır. Soket de kablo da öyle. Bilemiyorum maliyeti bu kadar yüksek mi? Gerçi buradaki satıcılar ne yapsın? Malum ithal edenler yüksek fiyatlar çekiyor. Bakın lehimleyeceğimiz kısımlar birbirine çok yakın. Çok dikkatli çalışmamız lazım. Şöyle bir makroya geçelim. 3 aşağıda. 3 yukarıda, 4 nerede? 4 de ortada. Birbirine değmemesi gerekiyor. Çok dikkatli çalışmamız gerekiyor ki şemayı da vereceğiz. Şemayı sizler de göreceksiniz. Evet, biraz daha ne yapabiliriz? Açabiliriz. Daha çok açılmaya şu an için müsait. Ki üst kısımda var. Bu kesimi yaparken kablolar birbirine değerse ne kadar da lehimi güzel yaparsanız yapın başarılı olamazsınız. Hem sonra hem de aynaya ne yaparız? Zarar veririz. Yani bunu keserken kabloya inmeyeceğiz dostlar.
Şunu dışarıya doğru verebilirim. Bakacağım. Kablo sayısını görmek istiyorum. Benim için önemli. Çünkü ısı sensörü de var denmişti. 2 1 dostlar 2 3 4 5 ve power kısmına bakayım ayırmışlar mı? Ayrılmış bir bölüm var. O da burada. Çünkü evet. Power kısmı burada dostlar. Bakın normalde beyaz Furuno'da, fakat Garmin'de bu mavi, Airmar'da mavi. Şunu göstereyim. Artı eksimiz mavi ile nedir? Şöyle göstereyim. Siyah. Diğerleri de iletişimi sağlayan kablolar. Evet, sevindim, mutlu oldum. Ama bizi zor anlar bekliyor. Sizi değil, siz izleyeceksiniz. Ben yapacağım. Beni zor anlar bekliyor. İnce bir lehim ucuyla ne yapacağım? İşleme yavaş yavaş başlayacağım ki ilk yapmamız gereken de ne olacak? Şunları şimdiden arkaya geçireyim. Kablodan şu kısmı da geçireyim ki sonra lehimi yaparız ve unuturuz. Aman unutmayalım. Kabloyla ileri ittirdim onları. Evet. O kadar güzel yapmışlar ki artı eksi birbirine değmesin diye. Bakın artı eksi diğer uçlara temas etmesin diye bunu bile sarmışlar. Hadi şimdi gelin bir makaron bakalım. Bu uçlara girebilecek. Ondan sonra da işimize devam edelim. Evet dostlar, ekrana ne yaptık? Şemayı görmüş olduğunuz gibi verdik. Ve evde arayıp da bulamadığım şeyleri bu sayede buldum. Lehim istasyonum vardı. Tabanca lehim burada ki ince çalışacağız. Ve bakın burada mengeneye, ufak bir mengeneye ne yaptım? Ucu taktım. Hadi şimdi tripoda koyalım. Ortalık biraz kirli, kusura bakmayın. Çalışmaya başlayalım dostlar. Burası Contact and View önden görünüşü. Biz ne yapacağız? Soldier kısmına bakacağız. Bakın lehim kısmı burada. Yani nasıl gidiyor dostlar? Üstten gidiyor. Üstten devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İnce ince göstereyim. Makroya geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 blue, 10 black yapacağım. Yani artı, eksi ve ground'u ortaya ne yapacağım? Lehimleyeceğim. Dışa lehim atmayacağım. İçe doğru kabloyu ittireceğim ve şu kısma alta elimden geldiğince lehim atmaya gayret edeceğim. İzlemeye devam. Şemayı gösterdik. Ne yapacağım? Mengeneye jack'ı yerleştireceğim. Üste gelecek şekilde benim numaralarım. Çok sıkmıyorum. Ve hazır. Kablom da hazır. Gerekirse uçlarına ne yapacağım şimdiden? Lehim uçlarına yapmayacağım. Dediğim gibi arkaya ittireceğim çünkü hepsinde delik var. Orta kısmına biraz açıp orta kısma lehim yapacağım. Kapakları koydum. Konnektörün geçirdim. Kablonun arkasında hepsi contaya kadar. İlk önce kabloyu bir düzenleyeyim. Şu soyulmuş olan baradiye geçiyor dışarıda. Esas bizim ground. Şu artı eksinin içinde çıkan ground. Bunlara da ne yapacağım? Makaron yapacağım dostlar. O şekilde işlem tesis edeceğiz. Şunları bir alayım. Bunları yukarıda bırakacağım. 8 mavi.
Evet dostlar. Makaronlara girdik aşağıya. İsteyen Dyson girsin bence. Vallahi inanın o daha kolay olur. Makaronlara hiç de gerek yokmuş gibi geliyor. Gerekirse keserim, Dyson'larım. Fakat bir teknede denememiz lazım. Evet dostlar, ne yapıyoruz şimdi? Bu devi aşağı doğru indiriyorum. Birazdan balık bulucuyu açacağız. Şunu da çıkartalım artık. Zamanı geldi. Aşağıda suya indirdim. Şimdi balık bulucuyu açıyoruz. Kapattık. Okey dedik. İlk önce Fish Finder'dan önce ayarlara geçeceğim. Settings'e girdim. Fish Finder'a girdim. Initial Setup. Buradan listeden B175M'i seçtim. Rate'im yine en yüksekte. Offsetlerim çok yüksekteymiş. Bu arada bu offsetler de iş yaptı. Normal sıfıra alayım. Bakın. Chirp'te offsetler iş yaptı. Bilginiz olsun. 0 ve çıktım. Haritayı kapattım. Bakın. Yapmış olduğumuz zehimleme şu an çalışıyor dostlar. Onu göstereyim size. Gainim kapalı biraz. MF'deyim. MF olduğunu aktarmıştık zaten. Gainimi açtım. Şu an netice alıyorum. Lehimimiz güzel bir şekilde yerini bulmuş. Arasına da silikon çekip dostlar ne yapacağım? Birbirine değmesini engelleyeceğim. Bu videoyu da böyle bitirmiş olalım. Umarım faydalı olmuşuzdur. Umarım beğeniyorsunuz dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın çünkü bu çok ağır, artık tutamayacağım. İyi seyirler.